Uygulamamız servo motoru ve joystick kullanımı işlevsellikleri hakkında olacaktır. Bu uygulama ile hem servo motorumuzu çalıştıracağız ve hem de joystick kullanarak servo motorumuza güç verip motorumuzu hareket ettirmeyi sağlayacağız. Bu uygulama için gereksinimlerimiz şunlardır: Arduino Uno 1 adet, jumper kablolar, SG90 servo motor 1 adet, joystick 1 adet, breadboard 1 adet. Şimdi de joystick modülü ile servo motorun kontrolünü nasıl sağlayacağız ve bunun kontrolünü, kodlamasını Arduino uygulaması üzerinden nasıl yapacağız ona bir bakalım. Şimdi servo motoru kontrol edebilmemiz için öncelikle servo motorun kütüphanesini buraya eklememiz gerekiyor. Kütüphaneyi nasıl ekliyoruz bunu? Bu taslak kısmından Library ekle kısmına geçiyoruz ve buradan servo'yu buluyoruz. Bakın burada. Buna tıkladığımızda buraya kendi otomatik ekleniyor. Şimdilik biz bunu buradan kaldıralım. Çünkü daha önce eklemiştim. Bu şekilde dursun. Bunu ekledikten sonra servo motorun hangi pin üzerinden veri alışverişinde bulunacağını tanımlıyoruz. Buna da integer servo xy pin diyoruz. Bu 4 numaralı pin olsun dendi burada. Daha sonra x eksen dediğimiz kısım, yani buradaki şuradaki kısımlar direkt joystick ile alakalı bir tanımlama içeriyor. Bunun içinde x eksen dediğimiz kısma A1, yani Arduino üzerinde analog pin girişlerinden A1'i seçiyoruz. Y eksen kısmına ise A2 pinini seçiyoruz. Buradaki servo motorumuzun ve joystick'in veri alışveriş pinlerini seçtikten sonra şimdi de servo motorumuzun açılarını sisteme bildirmemiz lazım. Yani nereye kadar hangi açıyla hareket edecek onu bildirmemiz lazım. Onun için servo x minimum dediğimiz kısmı 0 ile ifade ediyoruz. Daha sonra servo x maksimum dediğimiz kısmı 180 ile, yani 0'dan 180 dereceye kadar hareket edecek. Bu servo y ekseni içinde aynı tanımlamaları yapıyoruz. 0'dan 180'e kadar hareket etsin. Daha sonra burada kütüphanede tanımladığımız servo adını xy eksen servo diye değiştiriyoruz. Bundan sonra servoyu xy eksen servo olarak sisteme tanımlıyoruz. Burada x eksen pot değer, yani bizim şu yukarıda tanımladığımız x eksen pot pin, y eksen pot pin dediğimiz kısım var. Buradaki pinlerden gelecek verileri, oluşacak verileri de x eksen pot değer, x eksen servo pozisyon diye tanımlıyoruz. Yani bizim servo pozisyonumuz neydi? Buradaki kısımdı. Onu tanımlıyoruz, servo pozisyon. X eksen pot değerde joystick'ten gelen veri, x eksenindeki joystick'ten gelen veriyi oluşturuyor. Y eksen de aynı şekilde joystick'ten gelen y eksen için bir değer. Buradaki servo pozisyon y ekseninden gelen değer, açı, öyle diyebiliriz. Daha sonra burada eğer biz bu uygulamalarımızdan veri alacaksak, ekrana yansıtacaksak Serial Begin 9600 baud'u tanımlamamız gerekiyor. Yok biz ekrana da çıksın istemiyoruz, yalnızca servomuzu joystick üzerinden kumanda edeceğiz deniyorsa da şu aşağıdaki xy eksen servo attach servo x pin dediğimiz kısmı tanımlıyoruz. Yani ben diyorum ki xy eksen servo, yani şurada tanımladığımız xy eksen servo servo xy pinle çalışacak. Yani servo xy pinimiz neredeydi? Şuraydı. Yani 4 numaralı pinle çalışacak diyorum. Yani buna birleştiriyorum. 4 numaralı pin üzerinden çalış diye. Daha sonra void setup kısmını bitirdikten sonra void loop kısmına geçiyoruz. Void loop kısmında işte esas burada veri okuyup veri yazma kısımları burada olacak. Çünkü okuduğumuz verilerin servoya yönlendirmemiz lazım.
Bunları burada tanımlamam gerekiyor. Onun için x eksen pot değer kısmımız vardı. Yukarıda değişkenini tanımladığımız. Bunun üzerine bir veri değeri atamak için x eksen pot pin dediğimiz kısmı okuyoruz. Yani x eksenindeki joystick'ten x eksenle ilgili bir hareket olduğunda buradaki x eksen pot pin'i oku, x eksen pot değere yaz. Bu pot pin'i nerede tanımlamıştık? Burada tanımlamıştık. Bakın. A1'e bağlı, analog A1 pinine bağlı idi. Bunu okuyacak. A1'deki veri değerini okuyacak. X eksen pot değeri yazacak. Çünkü A1'e biz ekseni oynattıkça A1'e veri akacak. Bu satıra gelirsek X eksen servo pozisyon. Bizim neye ihtiyacımız var? Servo motorumuzun X ekseninde hangi açılara kadar hareket edeceği bilgisi var. Bunu bulabilmek için joystick'ten gelen x eksen pot pin değerini x eksen pot değere yazmış idik. Bu işte buradaki gelen pot değeri x eksen pot değeri map kısmında en başa yazıyoruz. Daha sonra bunu 0 ile 1023 arasındaki değerlere oranlıyoruz. Bu x eksen pot değerden gelen veriyi. Ve ardından bu 0'a oranladığımız kısmı servo x minimum kısma yazıyoruz. Maksimum olan 1023'ten gelen oranlanmış veriyi de servo x max'a yazıyoruz. Ve bu değer servo x minimum ve servo x max bizim servo x eksen servo pozisyon değerimizi belirliyor. Daha sonra x eksen servo pozisyondan okuduğumuz değeri x, y eksen servo motorumuza yazdırıyoruz. Yani git diyoruz. Servo motorumuzda hareketi x eksen servo pozisyona göre yap. Bu neydi? X, y eksen servo. X, y eksen servomuz şuydu. Bakın bunu sürekli servo olarak kabul edeceğimiz için buraya geliyor. X eksen servo pozisyonu buna yazıyor. Y eksen pot değer için de aynı şey söz konusu. Bu sefer de ne yapıyor? Y tarafını hareket ettirdiğimizde dikey hareket ettirdiğimizde y ekseni dikeydir. Bu sefer y eksenden pot pini okuyor joystick üzerinden. Y eksen pot değere yazıyor. Daha sonra y eksen pot değerden aldığı veriyi 0 ile 1023 arasında oranlıyor. 0'da oranladığı kısmı servo xy minimuma yazıyor. 1023'te oranladığı kısmı servo y maksimuma yazıyor. Xy eksen servo motorumuzun ilgili veri yerine y eksen servo pozisyon olarak yazıyor right ile. Ve bundan sonra motorumuz right kısmıyla aldığı buradaki veri değerine göre açısal hareketler yapıyor. Uygulamamız bundan ibaret. Uygulamamızı devre üzerinde tamamlayıp çalıştırdıktan sonra daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Üzerinden servo motora hareket vermek için joystick modülünü kullanacağız. Joystick modülüne şöyle kısaca bakarsak topraklama pini mevcut. 5 volt enerji pini mevcut. X ve Y eksenlerini kontrol edici pinler mevcut. Ve bir de SW dediğimiz butona bastığımızda kumanda edecek bir pin mevcut. Biz bu SW'yu şu anda kumanda etmek için kullanmayacağız. Bunu ileriki projelerimizde robot kolu hareket ettirmekte kullanacağımız bir pindir bu SW. Bunun için bu pini burada uygulamayacağız. Bizim uygulayacağımız X ve Y eksenlerini hareket ettirecek pinler olacak. Bu pinlere baktığımızda bu gördüğünüz topraklama pini, buradaki topraklama pini kahverengi olarak gördüğünüz GND, Arduino üzerindeki GND yani topraklama pinine bağlanıyor. Burada turuncu renkte gördüğünüz kablo ise Arduino'nun besleme pinine bağlanıyor. Yani 5 volt pinine bağlanıyor. Daha sonra bu eflatun renkte gördüğünüz X eksenine hareket vermek için kullandığımız jumper kabloyu burada
A1 dediğimiz analog A1 pinine, giriş pinine bağlıyoruz. Buradaki beyaz renkteki olanı Y eksenli kontrol edici bir pindir bu. Bunu da A2 isimli analog pine bağlıyoruz. Şimdi biz joystick'imizi Arduino'ya bağlamış olduk. Şimdi dönelim, servo motorumuzu nasıl bağlayacağız ona bakalım. Şimdi servo motorumuzun üzerinde 3 tane kablo görünüyor. Bir tanesi GND, genelde kahverengi kablolar topraklamayı gösterir kablolardır. Kırmızı renkte olanlar da beslemeyi gösteren kablolardır. Sarı ve turuncu görünümlü olanlar ise veri alışverişini sağlayan veri kablosu olarak söyleyebiliriz. Baktığımızda kahverengi olan kablo nereye gitmesi lazım? Buradan baktığımızda GND yani topraklama kısmına gidecek. Kırmızı olan kablo besleme kablosu buradan görünüyor zaten. Arduino üzerindeki 5 volt kısma gelecek. Daha sonra turuncu renkteki kablo ise buradan bizim 4 numaralı dijital pine bağlanacak. Neden 4 numaralı dijital pine bağlanıyor? Burada Arduino üzerinde bu data kablosu üzerinden veri okunacağı için buradan gönderdiğimiz sinyalin yani X, Y eksenler için gönderdiğimiz sinyali uygulama içerisinde 4 numaralı pine yönlendireceğiz. Ve bu servo motorumuzun ileri, geri, sağ, sol hareketlerinde bu data üzerinden kumanda etmiş olacağız servo motorumuzu. Uygulamamızı tamamladık. Bağlantılarımızı test ettik. Şimdi uygulamamıza bir enerji verip Arduino'nun çalıştığını gördükten sonra joystick üzerinden servo motorun hareket ettirmesini sağlayalım. Önce USB porttan Arduino'ya 5 voltluk enerji veriyoruz. Arduino'muz aktif oldu. Şimdi ise joystick üzerinden servo motorumuza komutlar göndereceğiz. İleri hareketi, geri hareketi, sağ, sol hareketi, ileri, geri, sağ ve sol hareketi. Gördüğünüz gibi uygulamamız ileri, geri ve sağ, sol olarak çalışıyor.